Çoğu defineci define bulunca ne yapacağını bilemez. Aklında sadece bulmak vardır. Bulduktan sonra ne yapacaksın sorusuna geldiğimizde hiç bilgisi yoktur. Sanki definenin pazarı var. Gidip satacak gibi kendisini çok rahat hisseder. Halbuki define bulmak kadar satmak da zordur arkadaşlar. İşin en ilginç tarafı ise define kazarken yakalandığınızda hiç ceza almamış olmanızdır. Elinde dedektör olsun, kazma olsun, kürek olsun, ne olursa olsun ifadeyi verir çıkar gidersin. Satarken yakalanırsan 3 ila 7 yıl arasında yargılanır, iyi hali kötü hali derken yine bir süre yatar çıkarsın. Kazarken neden ceza almıyorsunuz sorusuna gelince hakim şöyle diyebilir: bulduğunda ne yapacağı belli olmadığından. Evet, bulduğunuzda ne yapacağınız belli değil. Belki müzeye götüreceksiniz. Bu sebepten dolayı kazarken yakalandığınızda işiniz kolaydır. Satarken yakalandığınızda işiniz zordur. Özellikle polise satarken yakalanırsanız 3 ila 7 yıl gözden çıkarın arkadaşlar. Peki ama define bulunca ne yapacağız? Şimdi gelelim asıl soruya. Define bulduğunuzda tabii müzeye gideceksiniz. Bu define işlerinde belli prosedürleri var. Defineyi eline alıp elini kolunu sallaya sallaya gidersen zınlık alamazsın arkadaş. Özür dilerim ama. Müzeden önce avukata gideceksin. Avukata durumu anlatıp define bulanlara verilecek ikramiyeyi iyice gözden geçireceksiniz. Bu arada yanlış bir ifade para almanıza engel olabilir. O sebepten dolayı avukatla bu işi enine boyuna tartışıp müzenin yolunu tutacaksın. Hangi ifadeleri verdiğimizde para almayız sorusuna gelince ilk başta bilerek kazdım dersen para alamazsınız. Çünkü bu izinsiz kazıya girer. Müze buna para vermez. Ama olay şudur. Ayağınızı takılmış, pulluğa takılmış. İşte bu güzel. Öyle bir şey derseniz şimdi gönül rahatlığıyla müzenin yolunu tutabilirsiniz. Şimdi gelelim asıl diğer çok önemli soruya. Define bulduğumda değerinde satabilir miyim? Şimdi arkadaşlar, İşte bu soruyu kimse bilemez, değerini. Çünkü definenin bir pazarı yoktur. Fiyatları neye göre belirleyeceksiniz? Kim belirleyecek? Bu bir soru işaretidir. Mesela müze fiyat belirlerken önce komisyonu kurar. Bu komisyon incelemeyi yaptıktan sonra fiyatı belirler. Şimdi burada fiyatı nasıl belirleyecekler? Şimdi bu eserin tıpatıp daha önce satılmış bir örneği yok ki. Antik para olsa hadi önce satılmış örnekleri var dersin. Parada bile yani sikkede bile önce satılmış fiyatlarını emsal olarak gösteremezsiniz. Çünkü paralar açık arttırmada satılır. Açık arttırma ile satılmış para fiyatta belirleyici olamaz. Geçen yıl 10.000 TL, bu sene 3.000 TL oluyor. Peki fiyat belirlemede hiçbir ipucu yok mu? Elbette var. Definelerin fiyatları tarihlerine göre ve en önemlisi üstlerinde bulunan dinsel figüranlara göre belirlenir. Size
Şöyle söyleyeyim, dinsel figür olmayan hiçbir eser yoktur. Mesela milattan önce pagan dini sembolize edilmiş define varsa bu çok değerlidir. Milattan sonra Hristiyan dinine resmedilmiş eser fiyat olarak normaldir. Çünkü çok bulunur. Daha yakın Bizans dönemi olunca daha aşağı iner. Burada belirleyici olan eserdeki dinsel ritüellerdir arkadaşlar. Ben şahsen define satarken yasal olmayan yollara başvurmanızı tavsiye etmiyorum. Eskiden Türkiye ekonomisi çok kötüydü. Şimdi pariteler arasında uçurum yok. Kaçak da satsanız, müzeye de verseniz aynı parayı çıkarırsınız. Belki kaçak sattığınızda biraz fazla alırsınız ama inanın aldığınız riske hiç değmez arkadaşlar. Yani bu olayın define satma olayın özetini böyle anlatayım size son cümlelerimle. Her şey iyi bir avukattan ve sonrası da müzedir arkadaşlar. Alnın açık, başın dik bir şekilde hakkını ararsın. Umarım yararlı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Ve bazı sorularınız varsa da yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler.